Herkese merhaba. Bugün diyet efsanelerinden bahsedeceğiz. Bu efsaneler genellikle herkes tarafından bilinen ama işe yarayıp yaramadığını bilmediğiniz efsaneler olacak. Başlayalım. Mesela sirke ve su zayıflatır mı? Sirkeli su aslında şöyle, yani bütün bu bilinen efsanelerin en büyük özellikleri tek başına bir işe yaramamaları. Kesinlikle. Sirkeli su içtin mi bu arada? İçtim. Utanarak söylüyorum. Zaten içtim. bir kilon yok Göksu, neden içtin? Denedim. Gerçekten işe yarıyor mu diye. Yaramıyormuş arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Sirkeli su şöyle, eğer sirkeniz organik bir sirke ise mideyi asidini arttırdığı için sizin için iyi olabilir. Ama kilo verme açısından değil, yemekleri daha kolay sindirebilmeniz için. Yani sağlık açısından size sadece yarar sağlayabilir. Bir de sirke konusunda şöyle bir önem var. Hani sirkeli su beni zayıflatacak düşüncesiyle bazen bunu abartabiliyorsunuz. Bir de şöyle, sirkeli suyu her gün içmeniz aynı zamanda yutağınıza da zarar verebiliyor. Yani tahriş edebiliyor. Aynı zamanda reflüyseniz de midenizin yanmasına neden olabiliyor. Eğer illa bunu diyetinize ekleyecekseniz, çünkü bazen size ivme kazandırmak, hani sizi motive etmek, hani bunun size iyi geleceğini inandırmak için öneriyor olabiliyoruz. Başka diyetisyenler de öneriyor olabiliyor. Bunu yapmanız gereken tek şey gün aşırı bir şekilde tüketmek. Yani bir gün tüketin, bir gün tüketmeyin. Çünkü bana öyle bir örnekler geliyor ki, mesela ben işte organik elma sirkesi aldım, bir şişesini bitirdim, işte bana çok iyi geldi, kilo verdim. Tamamen sirke sayesinde kilo verdim diyebiliyorlar. Buna ya böyle inanmayın. Bir şey. Evet. Aynen öyle. Lütfen. İkinci sorumuza geçelim. Pul biberle yoğurt işe yarar mı? Evet, acı sever birine soralım bunu. Evet, ben her öğlen Pul biber ben boşaltıyor. pul biber yiyorum. Yanıyorsun Fuat abi. Bence işe yarıyor diyormuş. Hayır. Bunu söyleme. Yok. Pul biber ve yoğurt da yine aynı şey. Ben pul biberi çok seviyorum. Genel olarak şöyle bir şey oluyor bu durumda. Yoğurt zaten metabolizmayı hızlandıran bir besin. Hani yoğurdun içine ananas doğrarız. Hani başka bir şey koyarız. Metabolizmamızı hızlandırmasını bekleriz. Yine aynı mantık. Pul biber ne yapıyor? O da biraz metabolizmayı çalıştırıyor. Şöyle çalıştırıyor. Pul biber yine her yol buraya çıkıyor. Kabızlığa çok iyi geliyor pul biber. Bundan dolayı da yani yoğurtla karıştırıp tüketilmesinin tek mantığı yine sizin yediğiniz besinleri kolayca sindirmesi ve böylelikle kolayca boşaltımını tamamlayabilmenizle kaynaklanıyor. Kabızlık. Metabolizma hızlandırıyor, kilo veriyor dedirten etkisi bu. Siz eğer tuvalete çıkabiliyorsanız, hani kabızlık varsa pul biber, yoğurt karıştırın. Hatta birazcık zeytinyağı, hakiki zeytinyağı ekleyin. Tuvalete gideceksiniz. Tuvalete gittiğinizde ne olacak? Tartıya çıktığınız zaman kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazı gramlar gidiyor oluyor. Evet. Devam. Su orucu. Mesela annem bu sayede 20 kilo verdi. Vay canına. Ne diyor bu? Ya şimdi su orucu çok zor bir şey bence ve bununla birlikte birçok şeyi de çıkartabilir. Mesela hipoglisemi hastalığını çıkartabilir, kalp hastalığını ortaya çıkartabilir. O yüzden çok önemli ve ben yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Böyle bir zaman mı geçer bir kere yani? Suyla bütün gün. Çok Ve bu kötü. günler de sürüyor yani. Olabilir mi böyle bir şey? Ben çıldırırım yani. Anam çıldıracağım ha. Çıldıracağım. Şöyle bir durum oluyor. İlk başlarda çok zorlanmıyorsunuz. Daha sonradan birden zorlanıyorsunuz. Ve sanrılar görebiliyorsunuz. Bilişsel zorluklar yaşıyorsunuz. Hani bulanık görmeye kadar bu durum gidebiliyor zaten. O yüzden günlük hayatınızı çok kısıtlayan bir diyet oluyor bu. Benim en katı yazdığım diyet tek öğün beslenmeydi. O da böyle aralıklı orucu yapan, artık aralıklı orucun en uzun saatlerini yaşam stili haline getirebilen bir bireyin ivme kazandırmak için tek öğüne dönüştürdüğümüz bir kere yaptık. Su orucu hiç yaptırmadım ama bir arkadaşım yaptı. O da şöyle sporcu, hatta sen de tanıyorsun. Erkek bir birey.
Artık hani kilosunu vermiş etmiş ama bunu duymuş, merak etmiş, uygulamış ve bana da söylemedi hayır diyeceğimi bildiği için. Kaç gün uygulamış? 13 gün kadar uygulamış. Bayılmamış mı? Bayılmış tabii ki. Yani Bir imkansız. de sporcu bir birey, eğer bir insan su çok tüketirse şöyle oluyor. Bir süre sonra kaslarında da çekilme oluyor. Hani o açlık yüzünden vücuttaki su değişimi vesaire. Kasları daha da belirginleşiyor aslında. Bu noktada onları cezbediyor. Ama kaslar belirginleşsin diye yapılır mı bu? Yani çok saçma bir kere. Yapılmaz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yapmayın ya. Tamam. İnandım tamam. Evet. Bir kere metabolizmayı çok yavaşlatır ve kilo veremezsiniz yani. Belli bir süre sonra zaten unutmayın ki tabii ki 3 ana öğün, 3 ara öğün yiyin illa demiyoruz. Sürekli Tabii ki de. vücudunuza insülin salgılatın demiyoruz. Ama lütfen vücudunuzu da kitlemeyin. Kitlemek Aynen ne öyle. demek? Vücut nasıl çalışır? Besinler sayesinde çalışır. Lütfen düzgün olan kaliteli besinleri vücudunuzdan mahrum bırakmayın. Kesinlikle. Ben sana bir şey soracağım. Bu efsaneleri konuşmuşken bir de birazcık detokslardan bahsedelim. Bahsedelim. Birkaç tane detoks ben veriyorum açıkçası danışanlarıma ama hangi zamanlarda eğer kilo vermesi uzun bir süre durduysa ve biz artık hiçbir şey yapamıyorsak ve eğer danışanımın morali bozulduysa hemen kısa vadeli detokslar veriyorum. Ama şu da çok önemli. Bir kişi de atıyorum 2 günlük bir detoks yaptı. 1.8 kilo verdi diyelim. Ortalama olarak benim gördüğüm bu arada verdiğim detokslarda çok garip 1.8 kilo veriliyor. Garip bir tesadüf mü denir artık yoksa o şekilde mi yazmışım bilemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. 1.8 kilo verdiniz, atıyorum 1.5 verdiniz, 500 gram verdiniz. Mevcut olduğunu kilonuza göre farklılık gösterir. Bunu korumak için ne yapması gerekiyor? Kaçırdım soruyu. Beni dinlemiyor. Kaçırdım soruyu. Bana geleceğini bilmiyordum. Kaçırdım. Sohbet niteliğinde yapıyorum. Beni dinle. Devam. Söyle bir daha sor bakalım. Dedim ki detoksta kilo verdi. Tamam mı? 1.3 versin hadi. Ne yapsın sence bunu korumak için? Çünkü 1.8 ben düşün hiç diyet yapmıyorum. 2 kilo vermiş olayım detoksla. Ertesi gün normal hayatıma döndüm 2 kilo aldım. Ne yapacağım? Yani 2 gün boşuna mı çorba içtim? Boşuna mı semizotu yedim? Hayır, diyete devam edecek. Sağlıklı beslenirseniz diyetinizde verdiğiniz, detoks diyetinizde verdiğiniz kilonuzu korursunuz. Düğüne gitmek için, tatile gitmek için detokslar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama eğer bir düğüne gitmek için 2 gün sıvı beslendiyseniz, düğünden sonra katı gıdaya geçtiğinizde ya da normal beslenmeye devam ettiğinizde o kilonun geri geleceğini bilmeniz lazım. Evet. Acı bir Ben bu gerçek. arada sıvı vermiyorum genel olarak detoksu. Ben de veriyorum ama 3 gün en fazla. O da yani sabah, akşam ve bir ara öğün şeklinde ve sıvı da pek vermiyorum açıkçası. Ben sıvı şunu veriyorum mesela işte bulabildiğiniz bütün sebzeleri atın bir tencereye diyorum. Bir avuç içi çorba. kırmızı mercimek. Yağ yok, salça yok, un yok. Bunu blenderdan güzelce geçiriyorsunuz. Sonra sevdiğiniz baharatlarla baharatlandırabilirsiniz. Ben pul biber döküyorum. Women. Şaşırdım, hayır. Pul biber, karabiber, kışsa biraz zerdeçal falan ekliyorum, zencefil ekliyorum. Evet, onları hem çok ekleyin besleyici gerçekten. bir çorba oluyor hem aşırı mercimek sayesinde tok tutuyor. Evet. Bu şekilde. Bir de sabah kahvaltılarında detoksların mutlaka yumurta, peynir, bol maydanoz gibi Evet. bir şey veriyorum. Yumurta ve peynirden de doyurucu olan proteini. Kesinlikle. Bir Hadi de kas sen kaybı de yaşanabildiği için kesinlikle yumurta falan veriyorum ben yani. Bir tane patlat tarif. Gitti benim çorba tarifim. Patlatayım. Çok klasik. Sabah yumurta, peynir, öğlen proteinli süt, akşam da kabak. Yani kabak çok iyi. Haşlama kabak, üzerine yoğurt, mis gibi sarımsak. Ne yapıyor kabak? Bağırsakları da çalıştırıyor. Aynen. Bir de gerçekten ödem atıyor. Çok güzel Bayağı ödem bir fark attırıyor, oluyor yani. Çok faydalı oluyor. Bu da sizin kilo vermenize yine yardımcı oluyor. Yani bu noktada gerçekten şu çok önemli. Plato dönemi diyoruz biz buna gerçekten. Ne zaman sence başlamalı? Bir insan kaç hafta ya da kaç gün aynı kilodaysa platodadır? Yani bu çok değişkenlik gösteriyor Değil aslında. mi? Bence de öyle değişkenlik gösteriyor. Ama ben mesela 3 hafta ya da 2 hafta aynı kilodaysa, bir ay bazen oluyor böyle 2 ay aynı kiloda kalıyor, 3. ay birden
4-5 kilo birden Aynen. veriyor Bunlar ya da daha olabilen fazla şeyler yani. veriyor. Burada moral bozmamak en önemlisi. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Limonlu su. Ay çok klasik. Limonlu su. Ben onu da yapıyorum ya. Limon damlatıyorum bazen kafama esince. Görüyorum orada yarım limon dolapta. Tansiyonu düşmüyor mu? Görüyorum. Tansiyonum şöyle düşmüyor. Çok az damlatıyorum. Yapmış olmak için. Aynen. Limon hadi duruyor orada. Biraz damlatayım diyorum. Çünkü yine aynı şey. Tek başına çok bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir işe yaramıyor bence. Hiçbir işe yaramıyor. Yani diyor. gerçekten. Hani ben düşünmüyorum diyorum. O hiç inanmıyor. O Yani yüzden- hiç. Ya ben bu efsanelerin hiçbirine inanmıyorum bu arada. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Sonra kat be kat geri alıp sonra üzülerek buraya geliyorsunuz. Evet. Hiç gerek yok yani. Kendinizi üzmeye de gerek yok. Doğru. Bir de bir ara şey çok modaydı, hatırlıyor Sinirlendim. musun? Herkes şey alıyordu, altın çilek alıyordu. Evet. Altın çilek nedir yani? Dönem dönem böyle Dönem popüler. altın çilek, altın yoğurt veriyor musun hiç? Altın süt. Çok klasik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Zencefil, zerdeçal, karabiber bunları kesinlikle yoğurtla karıştırıp tüketin. Evet, ya bunlar kötü demiyoruz. Aynen. Yapabilirsiniz zaten Yani ama bağışıklık da güçlendiriyor. Kesinlikle Aynen. ama kilo vermene hiçbir etkisi yok. ya sihirli değnek değiller. Zaten biz her zaman söylüyoruz. Ne hiçbir işlem tüp midede olsun, balonda olsun, botoksta olsun sihirli bir değnek değil. Ne de hiçbir diyet listesi hani ya da hiçbir besin tek başına size kilo Evet. vermeye yardımcı olmaz. Bu aslında bir ekip işi. Ama sen altın süt mü yapıyorsun ya da yaptın mı ya da yaptırıyor musun? Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Yani yoğurda koyduruyorum genelde. Süt sevmediğim için kendim alıştırdım, hep yoğurt veriyorum herkese. Yani bağışıklık güçlendirmek için işte ne bileyim genetikte kanser varsa mesela zencefil, zerdeçal çok kullandığım bir şey. Kullanın diyorum. Bir de mesela insanlarda ben şunu fark ettim. Sen bilmiyorum ne düşünüyorsun. Yoğurt hani evet yoğurt da nötr besin deriz biz hep katı sıvıya girmiyor ya ama yoğurt hafif sanki insanlara böyle çiğnenebilir bir besinmiş gibi geliyor. Evet, geliyor. Şimdi süt içmek diyor ki ben hiçbir şey yemiyorum ki modundayken yoğurda bunları katmak çok daha iyi. En azından insan diyor ki ben bir şey yiyorum. Evet bence Hani de. daha Psikolojik doygunluk, olarak. daha tokluk hissettiğini düşünüyorum. Siz de deneyin diyetinizde bakalım. Sizde de aynı his olacak mı? O zaman görüşmek üzere. Yine böyle efsaneler varsa yoruma yazın. Biz yorumlardan da size cevap veririz. Evet. Hoşça kalın.